Evet, şimdi makalenin kalanını okuyalım. Asia Minor is yet largely an agricultural and pastoral land. Küçük Asya hala daha zirai ve e, kırlık bir ülkedir diyor. On the high plateau, immense flocks of sheep and goats are raised. Yüksek yaylalarda koyun ve keçiden müteşekkil çok kalabalık sürüler yetiştirilir diyor. Bunların yünü hem dahili tüketime yeter diyor, hem de bir miktarda ihraç edilir diyor ya da Türk halıları ve kilimleri üretilerek kilim halinde ihraç edilir diyor. The silk manufactures of Bursa in the 16th century, a staple of Asia Minor, have greatly decreased. Bursa'daki ipek üretimi ki 16. yüzyılda Küçük Asya'nın dünyada bilinen ve tutulmuş ihraç mallarından biriymiş. Büyük ölçüde bu sanayi tükenmiştir diyor. Viticulture, once the pride of Asia Minor, has almost perished diyor. Ve bağcılık ki bir zamanlar Küçük Asya'nın gururu olan bir faaliyetmiş, neredeyse tükenmiştir diyor. Zira diyor Kur'an şarabın bir meşrubat olarak istismar edilmesini yasaklamıştır diyor. Gerçi burada use diyor, yani istismarını ve bundan menfaat temin edilmesini yasaklamıştır diyor. İçilmesini yasaklamıştır demiyor. The, the drinking of wine is forbidden by the Quran demiyor. The use of wine is forbidden by the Quran diyor. Yani bu durumda acaba şarabın ham maddesi olan üzümün üretilmesi ve bunun bu amaçla ticaretinin yapılması gibi bir ticari faaliyet mi yasaklanmış? Çünkü the drinking of wine is forbidden demiyor. Şimdi burada bir nüans var anladığım kadarıyla. Hence the grape is cultivated by the Turks only for the making of confections. Confection neydi? Diyor ki tabi bu yasak sebebiyle Türklerce üzüm yetiştirilir diyor ama sadece üzümden bir takım şekerli şeyleri yapmak için, yani genelde pekmez, şıra falan gibi şeyleri yapmak için yetiştirilir diyor. Ve Yunanlar da bunu yetiştirirler ama sadece kendileri tüketmek için yetiştirirler. Bunun yani ticaretini yapmazlar demek istiyor. The wines of Chios and Lesbos and Smyrna, famous in antiquity, no longer made. Eski çağda çok meşhur olan Chios, Lesbos ve Smyrna'nın şarapları bugün yapılmamaktadır diyor. Their place is taken by dried raisins that form a principal article of export. Bunun yerine üzümden kuru üzüm yapılarak
Yani kurutularak bu mühim bir ihraç maddesi, bir ihraç kalemi yapılmıştır diyor. Boxwood, saltfish, barley, millet, wheat, oil, opium, rags, wool, cotton, hides, gauze, wax, tobacco, soap, liquorized paste figure on the table of exports, but not at all in the proportions becoming the natural advantages of the land. Burada tabii bir takım ihraç kalemlerinden bahsediyor. Tuzlanmış balık, arpa, buğday, yağ, haşhaş, kilim, yün, pamuklu şeyler, kereste, tütün, sabun, bal mumu ve bir takım yani liquorized paste diyor. Likörlü şeyler mi oldu? Bir takım bunun gibi şeyler hides galiba hayvan yemi oluyordu. Bir takım şeyler Türkiye'nin ihracatındaki ihraç kalemleri olarak gözükmektedir diyor. Ama bunların ihraç edilmesi bu haliyle bir ticaretin ülkenin tabii menfaati olmadığı, tabii menfaatine işlemediği intibanı vermektedir diyor. Ne demekse bu? But not at all in the proportions becoming the natural advantages of the land. It has already been stated that a few mines and marble quarries are worked, but in a feeble and intermittent way. Daha önce belirtildiği üzere birkaç adet maden ve mermer ocağı işletilmektedir diyor. Ama bu pek yoğun olarak değil ve fasılalarla çalışılan tarzda işletilmektedir diyor. The popular genius is foreign to all progress. The government is based on corruption and oppression, and the national religion is eminently suspicious and repressive. Şimdi halkın zekası her türlü ilerlemeye yabancı bir özellikle yapıyor. Neyse bu yani ne demek istedi? The popular genius, the popular stupidity, the popular genius ya da halkın gereğinden fazla uyanık olması ve kurnazlığı belki demek istiyor. Her türlü ilerlemeye mani olmaktadır diyor. Ve hükümetin idaresi yolsuzluk ve baskı üzerine kuruludur diyor. Ve milli din tamamıyla baskıcıdır ve kendisinde olmayan her şeyden mütemadiyen şüphe etmektedir diyor. Suspicious and repressive. The inland Turk has the reputation of honesty, kindness, hospitality, but he has no bent for the active and energetic Western life, loves dearly his cave or somnolent vegetative repose, and is hopelessly in the grasp of two rapacious enemies, the usherer and the tax gatherer. Yarımadanın içerlik kısımlarında oturan Türk'ün özellikleri ise dürüstlük, kibarlık, misafirperverlik gibi bir takım erdemleri içerir diyor. Ancak onun da diyor batılı tarzda enerjik çalışılan ve faal bir hayata hiçbir eğilimi yoktur diyor. Keyfine çok düşkündür diyor ve adeta bomboş vakit geçirdiği bitkisel bir hayat tarzını sürer diyor. Ve mütemadiyen iki belalı düşmanın pençesindedir diyor. Bunların bir tanesi
tefeci, diğeri ise vergi mültezimidir diyor. The Greek and the Armenian are the dominant commercial factors and are in several ways equipped to wrest from the Turk everything but political control of the country. Ülkenin halkının unsurlarından Yunan ve Ermeni diyor. Aslında baskın olan şeylerdir. Ticari faktörlerdir diyor. Ve birçok bakımdan bunlar Türk'ten her şeyi çekip almaya muktedir ve ehildir diyor. Ancak ülkenin siyasi kontrolü kendilerinde değildir diyor. Yani o Türklerdedir. Ticaret ise bütün ağırlığıyla Yunanlıların ve Ermenilerin elindedir diyor. The Islands. Şimdi adalardan bahsediyor. Leaving aside the great islands of Crete and Cyprus, no longer under immediate Turkish control, it may be noted that those of the archipelago form a special administrative district. Bu Girit ve Kıbrıs gibi büyükçe adaları bir mütalaamızın dışında bırakırsak diyor ki bunlar bugün doğrudan doğruya Türkiye'nin kontrolü altında değildir diyor. O zamanki statüsü itibariyle tabii Kıbrıs'ta demek ki Osmanlı Kıbrıs'ı bırakmak mecburiyetine kalmış. O zaman itibariyle Girit ve Kıbrıs bugün Türkiye'nin doğrudan kontrolü altında değildir diyor. Ama arşipel adaları düşünülürse diyor, bunlar kendilerine mahsus bir idari kısmı teşkil eder diyor. Their number is legion. Some of them are very fertile, others are mere peaks and ridges of rocks. Bu arşipel adalarının sayısı çok fazladır diyor. Bunların bazılarının toprağı çok mümbittir. Bazıları ise sadece kaya doruklarından ve kaya parçalarından müteşekkil olup ziraata hiç elverişli değildir diyor. They export fruit, some wine, raisins, olive oil, mastic, and their sponge fisheries are very valuable. Bunların ihraç kalemleri meyve, şarap, kuru üzüm, zeytinyağı ve sakızdır diyor. Ve bunların sünger ve balıkçılık konusunda da hayli kaynakları vardır. Sponge fisheries deyince acaba balık yuvalarını mı kastediyor yoksa sünger avcılığını mı kastediyor? Sponge fisheries are very valuable. Among the islands famous in antiquity are Tenedos, near the mouth of Dardanelles, Lemnos, between the Dardanelles and Mount Athos, Şimdi bu adalardan eski çağda en ünlüleri Dardanel boğazının metalindeki, yani metaline yakın bir muhitteki diyelim Tenedos adasıdır. Ve Boğaz ile Athos da arasındaki bir konumda da Lemnos vardır diyor. Gökçeada ile Bozcaada yani. Lesbos, the native place of Alcaeus and Sappho, between the Dardanelles and Smyrna. Ve Lesbos adası yani Midilli,
Alkeus ve Safo adlı kişilerin doğum yeridir ve bu Dardana ile Simirna arasındaki bir konumda durur diyor. The island of Ikaria recalls the legend of Icarus, and Patmos the sojourn of St. John and the composition of his Apocalypse. İkarya adası Ikarus'un ünlü hikayesini yani mitolojik masalını çağrıştırır diyor. Ve Patmos'ta Aziz John'un ve ünlü Aziz John'un seyahatini ve ünlü eseri Apokalipsini yani kıyamete dair eserini çağrıştırır diyor. Kos awakens memories of the great healer Hippocrates. Kos, ünlü doktor yani ünlü şifacı Hippokrates'in hatıralarını çağrıştırır diyor. And the island of Rhodes has a history second to none of the small insular states of the world. Ve Rodos adası da dünya tarihinde bu tür adalar içinde ve herhalde ada devleti kurulan küçük devletler içinde tartışmasız bir öneme haizdir diyor. Insular States deyince bir ada kapsamında kurulan herhalde devletler. Its strong fleets made it respected in Greek antiquity, and its maritime code was taken over by the Roman law. Bunun donanması Yunan eski çağında çok saygı duyulan bir devlet olmasına sebep olmuş ve bunun uyguladığı deniz hukuku da Roma hukukunca benimsenerek Roma hukukunun şeyine girmiş. Müktesebatına girmiş. Its bronze colossus astride the mouth of its harbor was one of the seven wonders of the world. Ve yine burayla özdeşleştirilmiş tunçtan bir kolossus varmış ki limanının methalinde durmaktaymış ve bu dünyanın 7 harikasından biriymiş. For nearly 400 years it was the home of the Knights of St. John and its famous siege and capture by Süleyman I in 1522 filled all Western Christendom with equal sorrow and admiration. Diyor ki bu ada 400 yıl müddetince St. John Şövalyeleri tarikatının merkeziymiş. Ve bu 1522 senesinde 1. Süleymanca uzun bir süre bir muhasara altına alındığında bütün Batı Hristiyan alemini adeta yasa boğmuş ama yine de böyle bir başarıyı gerçekleştirdiği için de hayranlık uyandırmış 1. Süleyman. Since 1832, the island of Samos is a quasi-independent principality and forms a special sancak by itself. 1832 senesinden beri diyor, Samos adasının statüsü yarı bağımsız bir idari bölgedir diyor. Ve kendine mahsus bazı ayrıcalıkları olan bir sancağı teşkil eder diyor. In the full flood of
ancient Ionian luxury, art and science, Samos was foremost of the Hellenic colonies along the coast of Asia Minor. Diyor ki eski İonya'nın şatafatlı devirlerinde sanatının ve biliminin çok terakki etmiş olduğu şatafatlı devirlerinde Samos Küçük Asya'nın sahil kesimindeki Helen kolonilerinin en önde geleniydi diyor. There Pythagoras was born. Pythagoras burada doğmuştu. Ve Antony and Cleopatra once resided at Samos. Antony ile Kleopatra bir dönemde Samos'ta ikamet etmişti diyor. In ancient times, it was a favorite resort for those wearied of the agitated life of Rome. Ve diyor eski devirlerde diyor Roma'nın yorucu hayatından sıkılanlar ve gergin herhalde bir kamusal hayattan sıkılanlar buraya çekilir ve burada daha gevşek, daha rahat bir hayat sürerler diyor. Şimdi bir takım dini hususiyetlerden bahsediyor. Vicariate Apostolic of Asia Minor. Herhalde anladığım kadarıyla Katolik, Roma Katolisizminin Küçük Asya'daki kiliseye mahsus idari teşkilatlanmasından bahsediyor. In 1818, the Vicariate Apostolic of Asia Minor, founded in the 17th century, was confided by Pius VI to the Archbishop of Smyrna as Administrator Apostolic. Şimdi 1818 senesinde Küçük Asya'nın nasıl çevireceğim? Vicariate Apostolic ki bu 17. yüzyılda kurulmuş Vicariate Apostolic of Asia Minor 6. Pius'un eliyle düzenlenerek İzmir'in Başpiskoposluğu'nun yani Smyrna Başpiskoposluğu'nun apostolik yönetici olarak atanmasıyla oluşturulmuş diyor. Since then, the Archbishop of Smyrna exercises jurisdiction over the Latin Catholics of the greater part of Asia Minor, a few places excepted diyor. O dönemden beri Smyrna Başpiskoposluğu Küçük Asya'nın büyükçe bir kısmında, yani Küçük Asya'nın çoğunluğundaki diyelim, çoğunluk bölgesindeki Latin Katoliklerin üzerinde hukuki bir hakkı uygulamaktadır diyor. Ama bazı istisnai yerler de vardır diyor. Smyrna itself is the chief center of Catholicism in the peninsula. Ve Smyrna aslında bu yarımadada Katolikliğin esas merkezlerinden biridir diyor. It was founded as a Latin see by Clement VI in 1346, became extinct in the 17th century, was restored and elevated
in 1818 to the archiepiscopal dignity by Pius VII. Şimdi bu idari teşkilat bir Latin piskoposluğu olarak 6. Clement'in eliyle fermanıyla diyelim 6. Clement'in fermanıyla 1346 yılında kurulmuştur diyor. Ama 17. yüzyıla gelindiğinde bunun bir mevcudiyeti kalmıştır. Acaba şeyden ötürü mü? Cemaati bitmiş. Cemaati bittiği için mevcudiyeti kalmıştır diyor. Ancak 1818 senesinde bu yeniden ele alınarak statüsü yükseltilmiş ve Papa 7. Pius'un fermanıyla başepiskoposluk olarak ihya edilmiştir. For about a century and a half, from 1618 to the latter part of the 18th century, the Jesuits exercised with success the pastoral ministry at Smyrna ve 1618 senesine itibaren yaklaşık 1,5 asır boyunca ve 18. yüzyılın da sonraki kısmına değin Cizvit tarikatı eliyle Smyrna'da bir papazlık vazifesi, misyonerlik tabi herhalde sürdürülmüştür diyor. For many centuries, the chief resort of the once numerous Latin Christians, chiefly Italian and French, known as Levantines. Ki bu Smyrna bölgesi çok kalabalık bir Latin Hristiyanların nüfusunu barındırmaktaydı. Bu daha ziyade İtalyanlardan ve Fransızlardan oluşmaktaydı. Bunlara Levanten deniliyordu diyor. They were the traders, merchants, travelers and agents of all kinds in business at the various centers of commerce in the islands and along the coast of Asia Minor, which are known as Scale to the Italians and Echelles to the French. Bunlar diyor, bu Levantenler tüccar olarak büyük tacir olarak çeşitli işlerin acenteliklerini yapan kişiler olarak her türlü işte faaliyet göstermişler diyor. Hem İzmir'de hem de adalarda diyor. Ve aslında Küçük Asya'nın kıyı boyunda diyor. Tabi burada şunu anlamadım. İtalyanlarca Scale denilen, Fransızlarca Echelles denilen şey neydi bu? Adalara mı böyle deniyormuş? Yoksa Küçük Asya'nın Ege ve Akdeniz sahiline mi o ad veriliyormuş? Here, the famous lingua franca, a jargon of a few hundred uninflected Provençal, Spanish and French words with some Greek and Turkish was the principal medium of commercial communication. Tabii burada herhalde kendine mahsus bir lisan evrilmiş ve Provence lehçesi, İspanyolca, Fransızca, biraz Yunanca, biraz Türkçe
karışımıyla bir dil oluşmuş. Ve bu da aslında ticari iletişimin yapıldığı esas anlaşma zeminini teşkil ediyormuş. When the Jesuits first entered Smyrna, they found there some 30,000 well-disposed Christians and 7,000 to 8,000 Armenians. Cizvitler Smyrna'ya vardığında bunların yaptığı bilançoya göre hali vakti yerinde 30.000 kadar Hristiyan nüfus varmış ve 7-8.000 kadar da Ermeni varmış. Lazarists and Capuchins were also active at Smyrna during this period. Bu dönemde Lazarist tarikatı ve Capuchin tarikatı da Smyrna'da hayli aktifmiş. The Latin Catholics of Smyrna and vicinity are variously estimated from 15,400 to 18,000. Smyrna'nın Latin Katolikleri ve mücavir bölgedekiler dahil olmak üzere 15.400 ila 18.000 arasındaki bir sayıda tahmin ediliyormuş. There are in the city proper 8 churches and 8 chapels. Ve şehrin kendisinde, esas şehirde 8 kilise ve 8 şapel mevcutmuş. The parishes are 3 in number and the clergy 61. Parish derken herhalde bu ruhbanların kaldığı lojman gibi yerlerden bahsediyor herhalde. 3 parish varmış ve buradaki ruhban sayısı 61'miş. 19'u laik ruhban, nasıl oluyorsa 19'u laik ruhban, secular priest. Nasıl oluyor bu? Yani ruhbanlar arasında da bir de daha dini ruhbanlar, bir de biraz daha belki topluma yönelik faaliyet gösteren laik ruhbanlar. Şimdi burada bile demek ki bir tasnif daha var. Secular priest diyor. Belki birileri daha fazla zühd ve takva ile ilgileniyor da biraz diğerleri belki daha dünyevi, daha toplumsal işlerle mi uğraşıyorlar acaba? Şimdi ilginç bir husus bu. Secular priest diyor. 19 secular priests, laik ruhbanlardan 19 adedi, 42 de dini ruhban varmış. Bunlar ise Fransisken, Capuchin, Dominiken, Lazarist ve Mehyarist tarikatındanmış. There are 15 schools, 8 for boys, 7 for girls, with 3 boarding schools or academies for girls, conducted respectively by Damnation, the Sisters of Charity, and the Sisters of the Immaculate Conception. Okullardan bahsediyor. 15 okul varmış. Bunlardan 8'i erkek okulu, 7'si kız okuluymuş. Ve 3 yatılı okul varmış. Kızlar için bazı akademiler varmış. Bunlar ise idaresi mütekabilen Damnation denilen Sisters of Charity, yani hayırsever kız kardeşler tarafından idare ediyormuş. Bir de Sisters of the Immaculate Conception. Yine herhalde bir başka rahibelik order olsa gerek. Meryem'in kız kardeşleri mi yazıyor? Meryem'in kız kardeşleri. The Orphan Asylums number 4. 4 yetimhane varmış. With about 290 orphans. Ve burada 290 yetim barınıyormuş. Bir de hastane varmış.
Since 1839, the Sisters of Charity, and since 1840, the Christian Brothers have been active at Smyrna in works of charity and education. 1839 senesinden beri bir takım Hristiyanların hayır dernekleri faalmiş Smyrna'da. Sisters of Charity diyor. Bir de 1840'tan beri Christian Brothers, Hristiyan Kardeşlik Cemiyeti buranın eğitim ve hayır işlerinde faalmiş. The latter had in their college 155 pupils. Bu Christian Brothers'ın kolejlerinde 155 öğrenci okuyormuş. 1901 senesi itibariyle. The Lazarists conduct a college known as the College of Propaganda, founded in 1841. Ve Lazaristlerin bir koleji varmış. Bu ise College of Propaganda, Propaganda Koleji olarak isimlendirilmiş ve 1841 senesinde tesis edilmiş ve 100 öğrencisi varmış. The present Archbishop of Smyrna and Administrator Apostolic of Asia Minor is Monsignor Rafael Francesco Marengo, a Dominican from 1871 to 1904, parish priest of Galata and Constantinople, and since 1904 ordinary of Smyrna. Diyor ki o devir itibariyle Smyrna'nın başpiskoposu ve Küçük Asya apostolik yöneticisi olan kişi Monsignor Rafael Francesco Marengo adlı şahısmış. Bir Dominikenmiş bu. Ve 1871'den 1904'e değil Galata'daki Galata'da belki mukim diyelim ruhbanların herhalde başıymış. Parish priest diyor. And since 1904 1904 senesinden beri de İzmir'de vazifeliymiş. He has one suffragan, the Bishop of Candia or Crete. Bilmiyorum suffragan ne burada. Candia'daki piskoposluk, o da Girit'teymiş. Herhalde bunun bir şubesi gibi mi olacak? Ona bağlı bir şube gibi. Outside of Smyrna, there are very few Latin Catholics in Asia Minor. Smyrna'nın haricindeki bölgede ise Küçük Asya'da Latin Katolik olan pek az Hristiyan varmış. The Misiones Catholicae for 1901 gives the names of 16 scattered missions. 1901 senesinde yayınlanmış Misiones Catholicae yani Katolik Misyonerleri adlı eserde 16 ayrı misyonun isimleri verilmişmiş. Since 1886, the Assumptionist Fathers of Constantinople and the Oblate Sisters of the same congregation have devoted themselves to missionary work along the line of the railway from Bursa to Konya. 1886'dan beri Konstantinopolis'in Asompsiyon tarikatına mensup pederleri ve yine rahibeler bu
kongregasyonda kendilerini misyonerliğe adamışlar ve bu misyonerliğin coğrafi bölgesi ise şöyle tarif edilmiş. Bursa'dan Konya'ya varan demiryolu hattı esas alınan mıntıkada. İlginçtir. Demek ki misyonerliğin bölgesini Bursa'dan Konya'ya varan bir demiryolu hattı ve mücavir bölgesiyle tarif etmişler. Çok ilginç olarak. Yani niye böyle bir tarif yapılıyor? Along the line of the railway from Bursa to Konya. They have opened 8 schools for boys and 7 for girls, in which they care for about 1,200 children. Şimdi bunların açtıkları okullardan 8'i erkekler için, 7'si kızlar içinmiş. Ve bunlar takriben 1200 çocuğa bakıyormuş. Their services are mostly in demand for the Latin Catholics engaged business or in the construction of the railway. Bunların verdikleri hizmetler daha ziyade ticaretle uğraşan Latin Katoliklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bir de demiryolu inşası esnasında hizmet etmek. Peki bu demiryoluyla bunun ne alakası var, ben anlayamadım. Construction of the railway gibi. Muslim fanaticism and Greek jealousy are sources of opposition. Tabi bu misyonerlere muhalefet eden odaklar arasında Müslümanların fanatikleri ve Yunanlıların kıskançlığı iki faktördür diyor. In 1900, there were engaged in charitable and educational work on these temporary missions 100 Assumptionist sisters. Ee, 1900 senesinde bunlar bir takım hayır faaliyetlerine ve eğitim faaliyetlerine bir takım geçici misyonlarla bağlanmışlar diyor ve Asompsiyonist tarikatının rahibelerinden 100'ü bu misyonlara bağlanmıştı diyor. The few Catholic or Uniate Greeks on the mainland have no special organization of their own, but are subject to the Latin Archbishop of Smyrna as the administrator of the Vicariate Apostolic of Asia Minor. Bir de Katolik Yunanların, yani Uniate denilen mezhebi farklı, Ortodoks olmayan Yunanların mevcudiyeti varmış Peninsula'da. Ama bunların kendilerine mahsus bir dini çatı örgütü yokmuş. Daha ziyade bunlar Smyrna'daki Latin Başpiskoposluğuna bağlı addediliyormuş. Formerly, all Catholics in the archipelago, Latin and Greek, were under the jurisdiction of Smyrna. But since 14 December 1907, there has been a prefecture apostolic for the island of Rhodos, including 11 other islands. Evvelce diyor, arşipeldeki bütün Katolikler, Latin olsun, Yunan olsun, bunların hepsi Smyrna'nın dini yönetimine tabi diyor.
Ancak diyor 14 Aralık 1907'den itibaren herhalde bir düzenleme ile Rodos adasında bir başka dini herhalde teşkilat kurulmuş ve bu da adalarda 11'ini ihtiva ediyormuş. In this prefecture, the Catholics number about 360 in a population of 36,000 and are attended by two Franciscan missionaries. Ve bu prefecture denen teşkilatta Katoliklerin sayısı 36 binlik bir nüfustan 360 kişi kadarmış. Ve bunlar da iki Fransisken misyonerince idare ediyormuş bu sürü diyelim. Cemaat yani. They have 6 churches and chapels, a college with 60 pupils directed at the Christian Brothers, an academy for girls directed by Franciscan tertiaries. Bunların 6 kilisesi ve şapelleri varmış. Bir kolejleri varmış. Burada 60 öğrenci okuyormuş. Ve bu kolejin idaresi Christian Brothers, Hristiyan kardeşleri tarikatın elindeymiş. Kızlar için açılmış bir akademi varmış. Burada 130 kız okuyormuş. Ve bu da Fransiskenlerin açtığı lise tarzı Fransiskenlerin lise idaresince herhalde yönetiliyormuş. The Catholic Uniate Armenians scattered through the peninsula have their own ecclesiastical organization dependent on Constantinople. Bir de Katolik mezhebinden olan Ermeniler, yani Uniate Ermeniler varmış. Bunlar da Küçük Asya'nın çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşıyorlarmış. Bunların da kendi kilise teşkilatları bağımsız bir organizasyon olarak Konstantinopolis merkezliymiş. Where the Porte now recognizes the Catholic Armenian Patriarch of Kilikya since 1867 officially resident in the Turkish capital. Ve burada Babali, o zamanki yani yürütme kurulu diyeyim, yani ne derler, o zamanki başbakan, yani Babali Kilikya'daki Katolik Ermeni Patrikliğini hukuki olarak tanıyormuş. Ve bu 1867 senesinden beri de resmi olarak payitahtta bulunuyormuş. Buranın patriği. He is the successor of the Armenian Archbishop Primate created at Constantinople in 1830 by the Holy See for the benefit of the Uniate Armenians, but ignored by the Porte until 1867, when Pius IX secured the recognition of the settlement just mentioned. Şimdi bu makam Konstantinopolis'te 1830 senesinde tesis edilmiş Ermeni Başpiskoposluğu'nun bir halefi gibiymiş. Ki bunu 1830'da Vatikan Katolik mezhepli Ermenilerin menfaatine kurmuşmuş. Ancak bu ta 1867 senesine değin Babali tarafından tanınmamış. Ancak
Papa 9. Pius'un bulduğu bir formül herhalde bir formülle bunun tanınması sağlanmış. There are episcopal sees for the Catholic Armenians of Asia Minor at Adana, Angora, Bursa, Kayseriye, Melitene, Erzurum, Trebizond and Sivas. Şimdi Küçük Asya'da yerleşik Katolik Ermenilerin de bir takım piskoposluk merkezleri varmış. Bunlar Adana'da 3000 kişilik cemaat, Angora'da 7000 kişilik cemaat, Bursa'da 3000 kişilik cemaat, Kayseriye'de ya da Sezarya'da 1500 kişilik cemaat, Melitene'de 4000 kişilik cemaat, Erzurum'da 10.000 kişilik cemaat, Trabzon'da 5.000 kişilik cemaat ve Sivas'ta 3.000 kişilik cemaati varmış. In all these places, the Catholic Armenians are far outnumbered by their schismatic countrymen. Tabi bütün bu yerlerde Katolik mezhebinden olan Ermenilerin sayısı şizmatik tabir olunan mezhepten Ermenilerden pek az sayıdaymış. Yani azınlık içindeki azınlık gibi onlar. Azınlık içindeki azınlık. The Mehitarist fathers or Armenian monks have stations at Bursa, Angora and Smyrna, also at Aydın, the ancient Tralles in the valley of the Meander, where there are about 3,000 Armenian Catholics in a population of 40,000 or 50,000. Bu Mehitarist pederler denilen Ermeni keşişlerinin bir takım papaz istasyonları papaz istasyonları varmış. Bunlar Bursa'da, Angora'da, Smirna'da ve bir de Aydın'da. Ki Aydın Meander yani Menderes Vadisi'nin eski çağda Tralles diye anılan yeriymiş. Burada da takriben 3000 kadar Ermeni Katoliği yaşıyormuş ve bu 40.000 veya 50.000 kişilik nüfusta 3.000 Ermeni Katolik mezhebinden nüfus varmış. The Armenian Catholic Patriarch at Constantinople has a jurisdiction over his people, 16,000 in Constantinople, both civil and ecclesiastical, analogous to that of the Greek Orthodox Patriarch and his own schismatic fellow patriarch. Şimdi Konstantinopolis'teki Ermeni Katolik Patriğinin Konstantinopolis'te sayısı 16.000 olan cemaati üzerinde bir dini hükümranlığı varmış. Bu hem medeni hukuk konusunda hem de kilise hukuk konusundaymış bu. Yani şimdi milletler sistemi tabii. O zamanki Türkiye'nin sistemi milletler sistemi olduğunu düşünürsek both civil and ecclesiastical. Analogous to that of the Greek Orthodox Patriarch and his own schismatic fellow patriarch. Bu ise şu duruma benziyormuş. Yunan Ortodoks Patriği ve onun şizmatik tabir edilen patriğin durumda benziyor. Ne demek istiyorsa burada. The Catholic Armenian clergy of Constantinople numbered in 1901-85. Konstantinopolis'teki Katolik mezhebinden Ermeni
grubunun ruhbanlarının sayısı 85 civarındaymış. Bunlardan 26'sı Mehitalist tarikatındanmış. Yani 10'u Viyana'dan, 16'sı Venedik'ten. 9'u da Antonian denilen keşişlermiş. Antonian monks nasıl çeviriyorsa o. Anton keşişleri. There were 5 schools for boys and 3 for girls with 300 pupils, 2 colleges, 1 lyceum, 1 hospital, 1 asylum for the insane, 1 asylum for invalids. Bunların idare ettiği 5 okul varmış. Erkekler için 3 okul, kızlar için. Burada yekün itibariyle 300 öğrenci varmış. 2 kolejleri, 1 liseleri, 1 hastaneleri, 1 akıl hastaneleri, bir de sakatlar için hastaneleri varmış. The churches and chapels number 16 and the parishes 13. Kiliselerin ve şapellerin sayısı 16. Parish tabir olunan herhalde ruhbanların ikamet ettiği lojmanların sayısı 13'müş. The present patriarch is Monsignor Sabagyan. Peter Paul the 12 diyor. Günümüzdeki patrik, yani o devir itibariyle patrik Monsignor Sabagyan'mış. Ama parantez içinde Peter Paul 12 yazmış. Acaba Papa oldu da Papa olunca aldığı ad mı o Peter Paul 12? Since 1869, the law of celibacy that until then had not been observed by all the Armenian Catholic clergy has been made obligatory. Şimdi 1869 senesine itibaren bekarlık kanunu denilen, herhalde papazların evlenmemesini öngören kanun, ki bu o güne değin Ermeni Katolik ruhbanlar arasında pek de dikkate alınmıyormuş. Bu bekarlık kanunu zorunlu hale getirilmiş. The Missiones Catholicae for 1901 indicates the following Latin missionaries in Armenian centers of Asia Minor. 1901 senesinde yayınlanmış Missiones Catholicae adlı doküman, Küçük Asya'daki Ermenilerin daha ziyade oturduğu, aslında belki Ermenilerin işlettiği demek lazım, misyonerlik merkezlerini, ama Latin mezhebinden misyonerlik merkezlerinin listesini şöyle veriyormuş. Cizvitler, Kapuçinler, Lazaristler ve Trappistler. Cizvit tarikatı, Kapuçin tarikatı, Lazarist tarikatı ve Trappist tarikatı. Bunların sayısı takriben 30 kadarmış bu tarikatlar. Bunlar Adana, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Kayseri'de faalmiş. Greek Orthodox Church and Non-Catholic Armenians diyor. Yunan Ortodoks Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi ve Katolik olmayan Ermeniler. The great majority of the Christians of Asia Minor belong to the so-called Greek Orthodox or Schismatic Patriarchate of Constantinople. Küçük Asya Hristiyanlarının büyük çoğunluğu diyor,
Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Yahut da Konstantinopolis'in şizmatik patrikhanesi. Herhalde bu mezheplerin bölünmesinden sonra Katoliklerin tabirinde Ortodokslara herhalde belki biraz pejoratif olarak şizmatik patrikhane mi deniliyor? Şizmatik patrikhane. Yani sanki hizipçi yahut araya nifak sokan şizmatik hizipçi patrikhane. In ecclesiastical and ecclesiastico-civil matters, they are subject to the Patriarch according to the arrangement made on the fall of Constantinople, variously modified since then and known as the capitulations. Şimdi bu insan grubu hem kilise işlerinde hem kiliseyi hem medeni hayatı ilgilendiren işlerde herhalde daha ziyade evlilik gibi şeyler olsa gerek. Hem kiliseyi hem de kiliseyi ve sivil hayatı ilgilendiren işlerde patriye tabidirler diyor. Ve bu da ta Konstantinopolis'in 1453'te düşmesini müteakip bir dönemde yapılmış bir düzenlemeyle sabitlenmiştir diyor. Variously modified since then and known as the capitulations. Ancak 1453'ten beri bu hukuki demek ki statü türlü tadilatlara maruz kalmıştır ve bunlara bugün kapitülasyonlar denilmektedir diyor. Parantez içinde şöyle bir kaynak veriyor. 1901 senesinde Paris'te yayınlanmış bir kitap. Yazarı Baron d'Avril, La Protection des Chrétiens dans le Levant. Doğu'nun Hristiyanlarının korunması hakkında. Herhalde öyle. Doğu'nun Hristiyanlarının himaye edilmesi ya da. Baron d'Avril yazmış. Paris'te 1901'de yayınlanmış. Şimdi tabii bizim öğretim söyleminde kapitülasyonlar denilince buna yüklenen anlam çok farklı ama burada Doğu'daki Hristiyanların himaye edilmesi veya haklarının korunması gibi demek ki o kelimeye verilen anlam o. The power of the Patriarch, both ecclesiastical and civil, regulated by and divided with the National Assembly and the Great Synod at Constantinople is extensive. Şimdi bu patriğin yetkisi hem kilise işlerinde hem medeni işlerde çok yaygın ve büyük etkileri varmış. Bu tabi regulated by deyince acaba bu yetkiler Osmanlı'nın meclisince mi düzenleniyor? National Assembly deyince herhalde Osmanlı Mebusan Meclisi bu. Osmanlı Mebusan Meclisi'nce düzenlenen ve Konstantinopolis'teki Büyük Sinodça düzenlenen belki.
Bu yetki çok büyüktür diyor. Of the 12 metropolitans who now compose his council, there are from Western Asia Minor, from Cyzicus, Nicomedia and Chalcedon, and are habitually resident in the capital, while other 9 are elective at fixed periods. Şimdi 12 adet metropolitlik varmış. Bunların 3'ü Küçük Asya'nın batısından, ki bunlar da Cyzicus, Nikomedia ve Kalkin olarak tespit edilmiş. Ki bunların yetkilileri umumiyetle Konstantinopolis'te ikamet ederlermiş. Diğer 9'u ise çeşitli dönemlerle seçilirmiş. Öyle mi? Muayyen dönemler için seçililiyor. These three, together with the Metropolitan of Heraklia in Thrace, hold the patriarchal seal that is divided into 4 parts. Bu üçü diyor ve bir de buna ilave olunan Trakya'daki Herakleia metropolitliği diyor. Patrikhanenin 4'e taksim olmuş mühürünün eşit parçalarından oluşturur diyor. Herhalde Yunan haçını oluşturuyor. 4 kısımlı haçı oluşturuyor orada. The Greek Orthodox population scattered through the islands of the archipelago and along the whole coastline of Asia Minor is said to number about 1 billion. Rum Ortodoks nüfusu arşipelin adalarında dağınık olarak bulunmakla birlikte ve Küçük Asya'nın bütün aslında sahil kesiminde bulunmakla birlikte takriben ve tahmini olarak herhalde 1 milyon civarında imiş. In recent times it tends to increase and is now commercially dominant in the greater part of the Asia Minor. Ve diyor bu nüfus yakın dönemde artma temayülü göstermiştir ve Küçük Asya'nın hayli büyük bir bölgesinde ticari olarak hakim duruma geçmiştir diyor. Şimdi tabi bu arada bu nüfus eğilimlerinin de çok değişebilir olduğunu biz buradan da anlıyoruz. Mesela belki bir kıyas için ölçü olursa bugün Yunanistan'ın nüfusunun yerinde saydığını görüyoruz. Bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Ama demek ki bazı dönemlerde bazı grupların nüfusu artarak o artışa demek ki paralel bir iktisadi gelişmede bulunduklarını ve iktisaden palazlandıklarını da görebiliyoruz demek ki. Peki bu nasıl oluyor? Yani bunu hangi faktörler tayin ediyor? Şimdi bunun bir sebebi olmalı ama o sebebi demek ki bulmak pek kolay değil.